Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yaklaşık bundan 1-1,5 yıl önce çekmiş olduğum Kata marka solar aydınlatma projektörü. Bununla ilgili bir tanıtım videosu çekmiştim. Ürün gerçekten güzel aydınlatıyordu. Ama yaklaşık bir 3-4 ay önce ürün çalışmadı. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. İlk başlarda işte şarjı mı yok diye şarja taktım, yine çalışmadı. Garanti, yani aldığım firmayı aradım. Garanti kapsamına işte bir yılı geçtikten sonra garanti kapsamına girmiyor. Birebir değişim yapılmıyor denildi. Ve kargo ücreti istendi. Yaklaşık da kargo ücreti, gönderim bedeli 200 TL. Tekrar bize gelme 200 TL, 400 TL'ye mal olacaktı. Ben de göndermekten vazgeçtim. Şimdi sizinle beraber bunu bir sökelim. Ürün gerçekten arızalı mı? Arızası ne? Varsa arızası ne? Veya yapabilecek miyiz? Bunları bir göreceğiz. İki tane ürün var. İkisi de aynı sorunu yaklaşık 1-1,5 arayla bu aynı sorunu verdi. Bundan dolayı böyle bir videoda çekmeye kararı aldım. Sizin de başınıza geldiyse özellikle yorumlar kısmından yazarsanız, eğer böyle bir sorun varsa demek ki ürünün genelinde bir hata vardır. Ve bu sayede bu şekilde de belki mahkeme yoluyla ya da tüketici hakem heyeti yoluyla hakkımızı arayabiliriz. Eğer bir yıl geçmediyse birebir değişim yapıyorlarmış. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi bunu açmak için bir tane düz tornavida, eğer içinde de vidalar varsa yıldız tornavida lazım olacak. Bunu açabilmek için ilk önce şunları çıkaracağız şuradan. Bunları şuradan hafif kastırıyoruz ve açılıyor. Bu şekilde dördünü de çıkarmamız lazım. Ve dördünü de çıkardık. Sonra aynanın çıkması lazım. Evet, bu aynayı da buradan bu şekilde alıyoruz. Sonra içindeki bu folyomuzu alıyoruz. Ve ürünümüz burada. Ürüne arkadan ulaşamazsınız. Ürünü açmak için buradan müdahale yapıyoruz. Ve burada da şurada 1, 2, 3, 4 tane yıldız tornavida ile bunu açıyoruz. Bir tanesini açtık. Yani ürünü sökmek kolay. Bir pillerine bakacağım. Pilleri bitmiş mi? Çünkü pilinden de olabilir. Ya da bir yerinde lehim patlamış da olabilir. Bunu bir sizinle beraber kontrol edeceğiz. Öncelikle pilini nasıl kontrol edeceksiniz? Şöyle göstereyim. Şöyle bir cihazınız varsa bunu kontrol edebilirsiniz. Yani pilin durumunu kontrol edebilirsiniz. Burada pilden iki tane kablo geliyor. Şu siyah olan eksi oluyor. Şu kırmızı olan da şöyle yokluyorum. Evet. Zaten burada BT diye yazıyor. Bu batarya anlamına geliyor. Şurada BT. Bu LED anlamına geliyor. Şunlar da herhalde renkleri. Yani şu an öyle algılıyorum. Şunlar da LED'leri. Şimdi bir bataryamızı ölçelim. Hatta şöyle kırmızı kırmızıya, siyah siyaha gelsin. Bataryamızda şunu görebiliyor musunuz? Bataryamızda 3.65 volt bir değer alıyorum. 3.7, bataryamız çok iyi. Yani burada 3.7 ise bu bataryamız, bakın burada yazıyor. Şurada 3.7. 3.65 bataryamız gayet iyi durumda. O zaman içindeki şeyler bozulmuştur. Şu LED demiş. Bunun ölçümlerini, yani burada arıza olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Şuna basalım. LED artı demiş. Bu artı. LED'e giden artı.
Şunlara temas var mı? İlk önce bir de onu deneyelim. Şurada. Şu an iletkenliğini sağladık. Şuradan LED artıdan basıp burada belli ışıklar yanıyor. Şundan bakalım. Zayıf yanıyor. Kırmızı, beyaz. Şuradan bataryadan bizden güç alıyor. Ve güç aldığı için bu çalışıyor. Demek ki bunlarda burada olduğunu zannetmiyorum ama şunu da açalım. Şunu da bir açalım. Bir görelim. Bence şunlardan birisi buna güç veren pillerden bir tanesi çalışmıyor. Ben öyle algılıyorum. Bu anakart oluyor. Bu anakartta şurada bat yazıyor. Bunlar bataryadan gelen. Şurada SS yazıyor. S artı S eksi. Bu solar yani arkamızdaki güneş panelinden şarj etme özelliği SS. Bunlar da renkler. White, yellow, sarı, beyaz, blue ve kırmızı, red. Evet, bunların hepsi bunları ifade ediyor. Şimdi bunları bir deneyelim. Solar değeri ölçebilmemiz için tabii şöyle güneşi görmesi lazım. En azından gün ışığı görmesi lazım. Onu da hemen şöyle ölçebilirsek. Şunu artı eksiye koyalım. Bunu artıya. Şu an 3.55 civarı bir değer alıyorum. Muhtemelen şarj ediyor. Demek ki şurada bir iletişimde bir sıkıntısı var. İletişim sıkıntısı var mı yok mu? Buradan öğreneceğiz. Evet. Şu an bakın sanki sorun burada gibi. Bakın nasıl kuvvetli elektrik ışığı alıyorum. Evet. Bataryamızda da hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi sorun şuradaki sıkıntı taraf burası bence. Kata 4698. Bakın şurada yazıyor. CT 4698. Bununla ilgili dediğim gibi sorun yaşayan varsa yorumlar kısmından bunun gibi sorun yaşayan varsa yorumlar kısmından yazarsa diğer arkadaşlarımız da bu ürünü kullanan diğer arkadaşlarımız da faydalanır inşallah. Toparlamak isterseniz de yine bunu şöyle gösterelim. Bunu buraya yerleştiriyoruz şöyle. Vidayı buradan sıkıyoruz. Evet, vidalarını da taktık. Sonra camını alıyoruz. Hatta camdan önce şu parçamız var. Onu yerleştiriyoruz. Camına koyuyoruz. Tamamen oturduktan sonra
Bunları şu köşeleri üste gelecek şekilde. Şu delikli olan yerler alta gelecek. Bu şekilde yerleştiriyoruz.